Ormanın derinliklerinde, çamurun içinde duran eski bir kaset çalar. Basılan tek bir oynat tuşu. Ve tarihin en karanlık 45 dakikası başlıyor. Arka planda yüzlerce çocuğun çığlığı, ağlayan anneler ama mikrofondaki adamın sesi bir o kadar sakin, hatta şefkatli. Tarih 18 Kasım 1978. 918 insan, bebekler, çocuklar, yaşlılar. Birkaç saat içinde hepsi ölecek. Resmi tarih buna toplu intihar dedi. Fakat size yalan söylediler. Kimse kendi rızasıyla o zehri içmedi. Bu, insan zihninin nasıl eklendiğinin en kanlı ve en acımasız kanıtıdır. Yellowstone'a hoş geldiniz. Her felaket masum bir umutla başlar. Jim Jones karizmatikti, inandırıcıydı. Amerika'nın 70'lerdeki o kaotik ortamında insanlara duymak istedikleri tek bir şeyi verdi. Bir sığınak. Irkçılığın, yoksulluğun ve savaşın olmadığı bir ütopya vaat etti. Ona baba dediler. O halkın tapınağını kurdu. Önce her şey kusursuz görünüyordu. Evsizlere bedava yemek, işsizlere meslek, ücretsiz sözde sağlık hizmeti. İnsanlar varını yoğunu, evlerini, arabalarını satıp bu tarikata bağışladı. Düşünün, her şeyinizi veriyorsunuz çünkü karşılığında size cennet vaat ediliyor. Ama gücün zehri Jones'un zihnine çoktan sızmıştı. Vaazları giderek karanlıklaşmaya başladı. Devletin onları yok edeceğini, CIA'in peşlerinde olduğunu söyleyerek muazzam bir paranoya yarattı. Bu korku, müritlerini ona tamamen bağımlı kıldı. Artık Amerika onlar için güvenli değildi. Çözüm, kaçmaktı. Binlerce müridini aldı ve Güney Amerika'ya, Guyana ormanlarına götürdü. Medeniyetten tamamen yalıtılmış bir cennet inşa edeceklerdi. Ancak cennetin kapıları içeriden kilitlenmişti. Aslında burası vaat edilen topraklar değildi. Burası yeşil bir cehennemdi. Yellowstone kampı bir ütopya değil, askeri bir çalışma kampıydı. Sıcaklık 40 dereceyi buluyordu. İnsanlar güneşin altında saatlerce ağır işlerde çalıştırıldı. Yemekler yetersizdi. Çoğunlukla sadece pirinç. Fakat asıl işkence fiziksel değil, psikolojikti. Ormanın her köşesine devasa hoparlörler yerleştirilmişti. 7 gün 24 saat hiç durmadan Jim Jones'un o tek düze hipnotik sesi yankılanıyordu. Uyurken bile onun vaazlarını dinlemek zorundaydılar. Uyku yoksunluğu, sürekli telkin. İnsanların zihinleri yavaş yavaş paramparça oluyordu. Birçoğu geri dönmek istedi ama pasaportlarına kamp girişinde el konulmuştu. Etrafı silahlı korumalarla çevriliydi. Yani kaçmak imkansızdı. Orman onları yutmuştu. Fiziksel yorgunluk yetmiyordu. Jonas tam itaat istiyordu. Bunun için bir yöntem geliştirdi. Adı Beyaz Gece. Gecenin bir yarısı sirenler çalıyor, uyuyan herkes acımasızca yataklarından kaldırılıyordu. Merkez pavilyonda toplanıyorlardı. Jonas onlara CIA'in ormanın hemen dışında olduğunu, kampa saldırmak üzere olduklarını söylüyordu. Teslim olmak yok, acı çekmek yok diye bağırıyordu. Hepsine plastik bardaklarda mor bir sıvı dağıtılıyordu. Düşünün, uykusuzsunuz, korkmuşsunuz ve karşınızda inandığınız tek adam size bunu içmenizi söylüyor. Bunun zehir olduğunu, 45 dakika içinde acısızca öleceklerini söylüyordu. Bu bir sadakat testiydi. İnsanlar ağlayarak o bardakları içtiler ve beklediler. Ama ölmediler. İçtikleri sadece meyve suyuydu. Jonas gülerek sadakatlerini kanıtladıklarını söylüyordu. Bu sahte provalar defalarca tekrarlandı. İnsanlarda hipervigilans, yani aşırı uyanıklık ve tükenmişlik sendromu yarattı. Artık neyin gerçek, neyin yalan olduğunu ayırt edemiyorlardı. Ölüm fikrine uyuşturulmuşlardı. Kaçabilen birkaç kişinin feryatları Amerika'da yankı buldu. Kasım 1978. Amerikalı Kongre üyesi Lee Ryan, kamptaki iddiaları araştırmak üzere bir grup gazeteciyle ormana indi.
Jonas bir şov hazırlamıştı. Akşam yemeği, canlı müzik, dans eden mutlu insanlar. Her şey normal görünüyordu. Ta ki kalabalığın içinden biri bir gazetecinin eline gizlice buruşuk bir kağıt parçası sıkıştırana kadar. Notta tek bir şey yazıyordu. Lütfen bizi buradan kurtarın. Ertesi sabah maske düştü. Birkaç cesur insan Lee Ryan'ın uçağına kaçmak istediğini açıkça söyledi. Jonas için bu mutlak son demekti. İllüzyon bozulmuştu, kontrolünü kaybetmişti. Senatör ve kaçanlar toprak piste ulaştığında uçağa binmek üzereydiler. Ormanın içinden bir traktör fırladı, üzerinde silahlı adamlar vardı. Ateş açtılar. Senatör Lee Ryan ve gazeteciler orada uçağın merdivenlerinde infaz edildi. Kıvılcım çakılmıştı. Amerika Birleşik Devletleri ordusunun kampa inmesi artık an meselesiydi. Jim Jones için geri dönüş yoktu. Telsiz açtı ve son emri verdi. Tarih kitapları buna 10 yıllarca toplu intihar dedi. Ama o gün orada olan biten şey intihar değildi. Orası tarihin en korkunç cinayet mahallidir. Siyanür ve fenobarbital katılmış o meşhur mor renkli fıçı meydana getirildiğinde kampın etrafı ağır makineli tüfek taşıyan muhafızlarla çevrilmişti. Kaçış yoktu. Kimsenin seçme şansı da yoktu. İtaat etmeyenler anında vuruldu. En dehşet verici olan neydi biliyor musunuz? Önce çocukları aldılar. 300'den fazla bebek ve çocuk. Annelerinin kolları zorla tutuldu. Bebeklerin ağzına şırıngayla zorla zehir enjekte edildi. O anneler kendi çocuklarının ağızlarından köpükler gelerek çırpınarak can verişini izledi. Ve ancak ondan sonra çocukları ellerinden alındıktan sonra o acıya dayanamayarak zehri kendileri içtiler. Videomuzun başındaki o kasetteki çığlıklar cennete giden inançlı müritlerin değildi. Kapana kısılmış, evlatları katledilmiş ve çaresiz bırakılmış insanların son feryatlarıydı. Ertesi gün ordu kampa vardığında karşılaştıkları manzara kıyametin ta kendisiydi. Ormanın ortasında yüzü koyu yatan, birbirine sarılmış tam 918 ceset. Rengarenk kıyafetler içinde, ölümün sağır edici ve ağır sessizliği. Peki ya o büyük kurtarıcı Jim Jones? O, kafasından vurulmuş halde bulundu. Müritlerine, bebeklere zorla içirdiği o acı dolu zehri, kendi içecek cesareti bile yoktu. İnsan zihni en zayıf noktamızdır. Çaresiz birine sadece duymak istediği şeyi söyleyin, ona bir sığınak verin, sonrasında ona her şeyi yaptırabilirsiniz. O kaseti şimdi tekrar düşünün. Ormanın derinliklerinde, çamurun içinde duran eski bir kaset çalar. Ve o teyipten gelen ses, son cızırtı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki hafta farklı bir konuyla tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.